Merhaba Ali Ünyazı Sağlık Ötesi takipçileri. Bugün bitkilerin şaşırtan faydaları adlı serimizin ilk ürünü olan safranı sizlerle anlatacağız. Hem araştırdığımız bilimsel kaynaklarla bu ürünü size anlatacağız hem de bugüne kadar edindiğimiz bilgileri de sizlere aktarmak için birlikteyiz. Bildiğiniz üzere safran daha çok yemeklerde kullanılan bir bitkimiz. Ancak Safranbolu ilçemizde de bolca yetiştirilen, insan sağlığına da birçok faydası olan bu bitkiden sizlere bahsedeceğiz. Bu bitkinin sadece biliyorsunuz yemeklerde kullanımı değil, esasında vücudumuzda belli faydaları da var. Ancak ülkemizde maalesef bu faydalar çok ön plana çıkarılmış değil. Ağırlıklı olarak yemeklere sarı rengi verildiği bilinmekte ve genelde muskalarda yazı olarak safran mürekkebi dediğimiz mürekkep açısından kullanılıyor. Ama bunların safranı özellikle bilimsel araştırmaları incelediğinizde çok ciddi anlamda etkileri var. Bunları hem size okuyacağım bilimsel çalışmaları hem de özet, kısa, çok da sizi yormadan bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Safranın en önemli özelliklerinden bir tanesi güçlü antioksidan etkisi. İçerindeki bu antioksidan etkisiyi sağlayan özel etken maddeler var. Bunları sıralarsam krosin, krosetin, safranal ve kanferol dediğimiz etken maddeler. Bunlar serbest radikalleri özellikle temizleyerek hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor veya yavaşlatıyor. Bu çalışma bilimsel olarak 2012 yılında Molecules dergisinde yayınlanan bir çalışmayla ilk ortaya atılıyor ve Poma ve arkadaşları grubunda bu bileşiklerin hücrelerde serbest radikal oluşumunu anlamlı oranda azalttığını gözlemliyorlar. Dediğim gibi burada en önemli biz bilimsel çalışmaları da size aktarmak istiyoruz. Hani kendi edindiğimiz bilgiler dışında kendi araştırmalarımızdan bu bilimsel çalışmaları özellikle sizlere aktarıyoruz ki verdiğimiz bilgilerin doğruluğu bir kez daha kanıtlansın istiyoruz. Daha sonra özellikle ruh halini dengelemede de kullanılabiliyor. Biliyorsunuz safranın antidepresan özelliklerini de ön plana çıkartan bir özelliği var. Safran birçok klinik çalışma var. Bununla ilgili klinik çalışmaları size okuyayım. Örneğin 2014 yılında Journal of Affective Disorders'ta yayımlanan bir çalışmada 6 hafta boyunca safran takviyesi alıyor bireyler ve depresyon skorları %50'ye yakın, yani bu azımsanacak bir oran değil, %50'ye yakını %50'ye yakın azalıyor bu depresyon seviyesi. Bu yüzden safranı hani doğal destek yolu veya safran çayı içerek veya safranı kendiniz direkt alıp bunun suyunu suda bekletiyorsunuz, sıcak suda. O şekilde demleyip de günlük bir sefer bir çay bardağı şeklinde içerek bu şeylerden de faydalanabilirsiniz. Hafıza ve bilişsel fonksiyonlara etkisi var. Bu da yine 2010 yılında Psikofarmakoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma. Alzheimer hastalarına 22 hafta boyunca safran veriliyor. Ve bu sürenin sonunda bilişsel test skorlarında anlamlı bir iyileşme gözlemleniyor. Yani bir şöyle diyebiliriz, beynimiz için hatta bir doğal destek safran. Bunu söyleyebiliriz. Hafızayı ve öğrenme yetisini güçlendiriyor. O bağlamda da kullanabilirsiniz safranı. Bir diğer faydası göz sağlığı için. Gözdeki özellikle sarı nokta tedavisinde safranı deneysel olarak bunu çalışmayı yapmışlar ve safranın olumlu sonuçlarından bahsediliyor. Bu da genelde ilerleyen yaşlarda sarı nokta daha fazla görüldüğü için ilerleyen yaş grubunda yapmışlar, 60 yaş üzerinde. 2012 yılında Evidence Based Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayınlanıyor.
Safran takviyesi alan hastalarda 3 ay içinde, bakın süresi de 3 ay gibi bir kullanım süresinde bu retinal fonksiyonlarında anlamlı bir iyileşme gözlemleniyor. Bu demek oluyor ki safranın ne demiştik? Antioksidan, beyin, göz sağlığında etkileri var. Daha kalp damar sağlığı, kilo kontrolü gibi şeylerde de var. Onları da anlatacağım. Şimdi kalp sağlığında da yine 2006 yılında bir çalışma yapılıyor. 2006 yılında Journal of Cardiovascular Pharmacology dergisinde yayınlanıyor. Direkt kardiyovasküler çalışmalar üzerinde yapılan bir dergi. Safran ekstresini düzenli kullanımda LDL kolesterol seviyesini düşürdüğü ve damar gevşeme kapasitesini arttırdığını gözlemliyor çalışan bilim insanları. Bu da içerdiği bileşikler sayesinde kalp çevresinde veya damarlardaki iltihaplanmayı da azalttığı gözlemleniyor. Dolayısıyla kolesterolle damar sağlığında da safranı kullanabiliyorsunuz. Daha sonra kilo kontrolü. Kilo kontrolünde de tabii zayıflatır demiyoruz. Kilo kontrolü diyoruz. Çünkü kilo verdirmiyor. Sadece iştahı biraz azaltıyor. Bu da 2010 yılında yapılıyor bu çalışma. Nutrition Research dergisinde yayınlanıyor. Ve 8 hafta boyunca safran takviyesi alan kadın bireylerin atıştırma sıklığı %55 oranında azalıyor. Yani esasında kilo verdirmiyor da iştahınızı biraz kapatıyor ve özellikle atıştırmalık dediğimiz iştah kapama özelliğiyle sağlıklı bir beslenmeye yönlendiriyor sizi. Bir nevi açlık krizlerini de bastırıyor diyebiliriz. Daha sonra kadın sağlığında da özellikle bu adet sancılarını azaltmada yine bir çalışma yapılmış. Onda da olumlu bilgiler gözlemlenmiş. O da 2008 yılında Bijok dergisinde yayınlanan bir çalışmada yapıyor. Safran verilen kadın grubunda bu regl öncesi gerginlik ve ağrıyı ciddi anlamda azaltıyor. %50'den fazla azaltıyor bakın. Ve özellikle ruh sağlığı üzerine de etkisi olumlu olduğu için sakinleştirici özelliği olduğu için çok belirgin şekilde bir kadınlarda rahatlama gözlemleniyor. Buna baktığımızda safran yani sadece bir baharat ya da bir muska gibi şeylerde kullanılması değil, sağlıkta da birçok faydası var. Bunlar üzerinde eminim ki bizim üniversitelerimizde de çalışmalar vardır ama bizim şu anda bulduğumuz yurt dışı çalışmaları bunlar. Esasında safran, Türk safranı çok önemli bir bitkiydi. Yalnız son zamanlarda, son yıllarda İran safranı bizim Türk safranımızın önüne geçti. Hem üretimleri çok daha yoğun hem de pazarlamada çok daha değer veriyorlar ürünlerine. Umarız biz de Türk halkı olarak kendi ürünümüze, kendi safranımıza sahip çıkarız. Ve gördüğünüz üzere birçok faydası var. Bunlardan inovatif ürünler yaparız. Bu ürünleri de insan sağlığına sunarız diye düşünüyorum. Bu tip kaliteli bilgiyi, bilimsel bilgiyi sağlamaya çalışıyoruz sizlere. Bu tip bilimsel bilgileri daha da size anlatmak için bizi takip etmeye devam edin. Ali Ünyazı Sağlık Atölyesi'ni tercih ettiğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederim.